Kapımızı açalım. Anda geldi. Halim. كيفك؟ منيح كيفك انت؟ شكرا. حمراء Hamra. Yes. Thank you. Şükran. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir. Keyfi, sağlığı yerindedir. Uber'den taksi çağırdım şimdi. Hostelimi göstermiştim diye hatırlıyorum önceki videolarda. Hamra'ya 5 kilometre, şehir merkezine de 3 kilometre uzaklıkta kalıyorum. Bir ara sokakta Hostel Beyrut ismi. Güzel bir hostel. Gecelik 15 dolar. 2 sene önce geldiğimde 10 dolardı gecelik fiyatı. Şimdi sokağa çıktım. Bir Uber çağırdım kendime. Hamra'ya gidiyorum. 5 kilometre uzakta demiştim orası için. 450 bin Lübnan lirası. O da ne kadar yapıyor? 4,5-5 dolar civarı bir şey yapıyor. Yanlış hesaplamıyorsam. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Sokak yemeklerini deneyeceğiz Lübnan'ın. Beyrut'ta bir önceki gelişimden hafızamda kalan ve haritaya işaretlediğim bazı restoranlar vardı. Tekrardan oralara gideceğim ve yeni restoranlar keşfetmeye çalışacağım. Sokak yemeklerini deneyeceğim. Bakalım 2 sene sonra fiyatlar ne duruma gelmiş ve aynı zamanda tekrardan bir sokak yemekleri videosu çekmek istedim sizler için. Biliyorsunuz bir savaş içerisinde Lübnan ve çok ciddi ekonomik kriz yaşıyor. Enflasyon aldı başını gitti, bankalar çöktü, ülke iflas etti vesaire derken insanlar bankalardan paralarını alamadılar. Bakalım savaşın olduğu, enflasyonun tavan yaptığı, hükümetin iflas açıkladığı bir ülkede fiyatlar 2 senede ne kadar değişmiş, bunu da göstermek istiyorum bir yandan. Bir de videonun başındayken hazır şunu da söylemek istiyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Çok sevinirim derken abi vallahi kaza yapıyordu. Hiç aynaya bakmadan çıkıyorlar ha. Çok çılgın kullanıyorlar burada. From Turkey? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Şükran, şükran. I love Turkey so much. You love Turkey so much? Yeah, yeah. Did you go before? Yeah. Delicious. Good. Say والإمام علي delicious. Ne? Hatırladın mı beni? Keyfak. Tamam. Wow. Maşallah. O şerbet? Şerbet. Hem güne hem videoya kahvaltıyla başlayalım dostlar. Lübnan'da en sevilen sabah lezzetlerinden. Fatayer diyorlar buna. Ufak börekler. Peynirlisi var, kıymalısı var, ıspanaklısı var. Farklı farklı çeşitleri var. Ufak ufak börekler. Burada böyle küçük pizza tarzı işte domates sosu, zeytin var, biber var. Ondan sonra bazen salça sürüyorlar, peynir koyuyorlar. O tarz küçük pizzalar da var. Böyle büyük börekler de var. Üçgen şeklinde börekler de var. Şöyle göstereyim sizlere. Kruvasan var bir de burada. Birkaç tane farklı alayım, tadına bakalım. Siparişlerimi aldım dostlar. Siparişi veriyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Isıtıyorlar sizin için. Arkada fırın var. Orada hemen ısıtıyorlar. Sıcak sıcak veriyorlar. Şimdi 2 tane fatayer aldım. Şu küçük böreklere fatayer diyorlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesini kıymalı aldım. Biri de neyliymiş bakalım hemen. Bu zaatarlı galiba. Zaatarlı olması lazım bu. Zaatar dediğim de böyle bir sos. Zeytinyağlı bir sos. Onu sürmüşler içerisine. Bir de şöyle bir börek aldım. Bu da ıspanaklı bir börek. Siparişi veriyorsunuz, parayı ödüyorsunuz, ısıtıyorlar size, siparişinizi teslim ediyorlar. Bir taneye de hatta şöyle bir ikram verdiler. Sen misafirimizsin dediler. Burası 125 bin Lübnan lirası tuttu. Ne kadar yapıyor? 1,4 dolar yapıyor. Ben 2 sene önce geldiğimde 15 bin Lübnan lirasına yemiştim. Yine 2 zaatar ve bir börek almıştım. 15 bin Lübnan lirası tutmuştu. Yani 8 kat falan daha ucuza yemiştim Lübnan lirası karşılığı olarak. O zaman da yarım dolar gibi bir şey yapmıştı. Şimdi dolar bazında 3 kat artmış fiyat. Evet, kıymalıyla başlayalım. Bu kıymalısı çok hoşuma gidiyor. Tek bir dezavantaj var.
şeyi fazla. Hamuru fazla, kıyması az. Şunun tadına bakalım. Bu zaatarlı. Böyle susamlı, baharatlı, zeytinyağlı değişik bir şey. Bu mesela kuru kuru gitmiyor. Bunun yanında kesinlikle içecek lazım. Ayran olur, çay olur. Kesinlikle bir içecek lazım. Kötü değil ama içecekte daha güzel olur. Bu da içerisinde baharat var. Başka soğan görüyorum ve ıspanak görüyorum. Sumaklı. Çok iyiymiş ya. Sumaklı ıspanaklı börek çok iyiymiş. Arkadaşlar zaatar dediğim bu. Hamuru açıyorlar. Üzerine böyle zeytinyağlı, susamlı değişik bir sos bu. Tamam mı? Bunu sürüyorlar. Daha sonrasında orada abiye şeyi söylüyorsunuz. Ben içerisinde domates istiyorum, marul istiyorum, turşu istiyorum. Ne istiyorsanız onları koyuyor, sarıyor, dürüm şeklinde yapıyor, yiyorsunuz. Burada böyle farklı çeşitte hamur işleri de var. Şöyle göstereyim. Lübnan'da bol çeşitte kahvaltılık rahatlıkla bulabilirsiniz. Oldukça lezzetli. Ama 2 yıl öncesine nazaran fiyatlar bayağı bir artmış geldi gözüme. Bakalım diğer yiyeceklerin fiyatları da bu şekilde artmış mı? Bence artmıştır. Beyrut'ta sokak kahvecileri var. Şöyle taze taze çekirdeği öğütüyor. Burada makinesi var. Hemen hızlıdan size kahvenizi yapıyor. Burada da kahve ve çay çeşitleri var. 50.000 Lübnan lirası. O da yarım dolar yapıyor dostlar. How many years do you sell coffee? 12 years. 12 years? Yeah. You're here? Yeah. Ah, okay. 12 years in this shop. We have juice. Also there is juice. Yeah. Yan tarafta meyve suyu satıyorlar. Burada böyle kahvaltılık satıyorlar. Ben burada yemiştim sanırım ya. Hello. Burada da kahve satıyorlar. Sugar or no sugar? No sugar please. Just for you. Şükran, şükran. Şöyle kahvemiz hazır dostlar. What is your name? Mazen. 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 Burak. I'm from Turkey. Habib. Burak from Turkey. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Şükran, şükran. I love Turkey so much. You love Turkey so Yeah, much. yeah. Did you go before? Yeah, in 2019. Where did you go? I go in Istanbul. Yeah, Did you I like Istanbul? Yeah, of course. I sat there in the hotel beside Taksim exactly. Beyoğlu. Bioglu. Beyoğlu. Yeah, city center. City Center. City center hotel Taksim. Ah, okay. Yeah, now I remember. City center. Did you like Turkish food? Yeah, of course, of course. I go to Burak also, restaurant. Chef Burak. Yeah. Ah, okay. Medina. Yeah, and in Beşiktaş also. Yeah. Today, this video, I tried Lebanese food. Ah, okay. That's why I asked you, did you like Turkish food Good, as good. well? I will go next year. Next year? Yeah, with my Welcome. with my wife Welcome. to Izmir. I'm from Izmir. Well, and I will go also to Antalya. Beautiful. Antalya to swim there. Yes, it's But, good for vacation. Yeah, next summer. Next summer. Welcome, But always now, welcome. But now I am busy because I have baby. Oh, The end of congratulations. this month. Congratulations. Yeah, girl. Maşallah, maşallah. Yeah. What is her name? Tia. Tia. Maşallah. Habibi. Habibi. Nice to meet you. Nice to meet you. Kahvemizi deneyelim dostlar. Geçen geldiğimde sokak kahvecilerinden içmemiştim. Bir tane kafe önermişlerdi bana. Oraya gidip içmiştim. Onun fiyatı ne kadardı ya? Dur bakacağım telefonumdan. Ama o tabii cezvede yapılan bir kahveydi ve 1,5 fincan şey çıkıyordu ondan. Kahve çıkıyordu. Ona ne kadar ödemiştim ya? Hemen bakıyorum. 22.000 Lübnan lirası ödemişim ona. O zamanın parasıyla yaklaşık 1 dolar. Şimdi böyle sokak kahvecisi yarım dolar. Gayet lezzetli. Oo, kendime geldim ben. Lezzetliymiş valla. Nerenin çekirdeği acaba bu? Burası Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi. 1866 yılında kurulmuş. Şöyle abi geçmiyor, biz geçelim. Her yerde öğrenci var. Burada bir tane zaatar dükkanı vardı. Bir önceki gelişimde bir arkadaş yapıyordu. Çok da güzel yapıyordu. Ondan yemiştim de. Kapanmış dükkanı. Maalesef. Enflasyona yenik düştü büyük ihtimalle. Ya da iş yapamadı, bilmiyorum.
Çok fazla kafe var bu sırada. Tabi restoranlar da var. Şöyle bakıyorum da ben mi yerini acaba yanlış hatırlıyorum diye. Doğru hatırlıyorum ama ya haritaya da işaret koymuştum. Bu kafelerin hepsinde, ya gerçi bütün Beyrut'ta gezerken dikkat ettiğim o şimdiye kadar, hatta diğer yerlerde de öyledir diye düşünüyorum. Dolarla ödeme yapabiliyorsunuz. Yani ille Lübnan lirası vermenize gerek yok. Birçok yer dolarda kabul ediyor gördüğüm kadarıyla. Hatta bazı Lübnanlıları gördüm, onlar da dolar veriyorlar. From İzmir, Türkiye, İzmir. İzmir هذا. من İzmir. İzmir. My uncle in İzmir. Say hello. Hello. Say selamun aleyküm to your uncle. It's Lebanese zaatar. Benim aradığım zaatarcı kapanmış. Bu abileri buldum. Yapıyorlarmış zaatar. İki çeşit zaatar olduğunu söylediler. Bir Lübnan usulü, bir Ürdün usulü. Sanırım Lübnan usulü limonlu, Ürdün usulü limonsuz. Öyle bir şey söylediler ama çok anlamadım. Yine hamurun üstüne böyle zaatar sosunu sürdüler. Susamlı, zeytinyağlı değişik bir sos ama lezzetli. Şimdi içerisine buradan salata koyduracağım ve afiyetle yiyeceğim. 100.000 Lübnan lirası. Şurada fiyat listesi de var. O da ne kadar yapıyor? 1 dolardan biraz fazla yapıyor. 1.1 dolar gibi bir şey yapıyor daha doğrusu. Şükran. Şükran, şükran. Try? Okay. It's hot now. Okay. Do you want me to film you? Oh yeah, thank you. Bunun içine bir şey koymadılar, şaşırdım. Onu soracağım. Sadece sosu sürdüler. Şöyle bir tadına bakalım şuradan. Bayağı sıcak. Evet, limonlu. O zaman buradan anlıyoruz ki Ürdün usulü zaatar limonsuz. Fark bu. Şu delicious. Good. Say والإمام علي delicious. Ne? Say Aha. والإمام علي delicious. Why İmam Ali? İmam Ali. Yes, İmam Ali. Yes. What is the? You're swearing. I swearing. Yes. Oh, okay, Say okay. والإمام علي delicious. Ve İmam Ali de. It's like you say. I swear it's delicious. Ha, I swear it's delicious. Okay. Yes. صح. Güzelmiş ya, sadesi de güzelmiş. Yani içerisine bir şey koymuşsan gerek yok. Hafif böyle mayhoş bir tadı var limonlu olduğu için. 1.1 dolar. Bunu 2 sene önce geldiğimde içerisine bir şeyler de koymuşlardı. 7.000 Lübnan lirasına yemiştim. O da 0.25 Amerikan senti yapıyordu. Yani 4 kattan daha fazla artmış fiyat. Karşısı bir banka. Girişi şu taraftan. Bir tane güvenlik duruyor girişinde, tamam mı? Tek tek alıyor insanları. Yani banka açık ama tek tek girebiliyor insanlar. Dışarıdan baktığınızda kepenkler inmiş vaziyette ama banka çalışıyor aslında. Yakın zamanda bir haber çıktı. Banka iflas mı açıkladı, bir şey mi oldu? İnsanlar paralarını alamadılar, bankayı bastılar. Sonra böyle bir çözüm bulmuşlar. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Sıkıntı ya. Yani düşünüyorum, işte 2 sene önce geldim yedim, fiyatlar nasıldı, şimdi fiyatlar nasıl, ekonomik durum malum, insanlar bayağı bir şey çekiyor, böyle zorluk çekiyor, sıkıntı çekiyor, yaşam bir şekilde devam ediyor. Bu tarz ülkelere geldiğiniz zaman olabildiğince dikkatli gözlem yapmanız gerekiyor ve insanlarla konuşmak gerekiyor, sormak gerekiyor. Tabii ki de herkes konuşacak, bu tarz sorulara cevap verecek değil ama elimizden geldiğince sormak, öğrenmek ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor bence. Ben de gözlemleyebildiğim kadar gözlemlemeye çalışıyorum. Durum nedir? Çünkü ülkeyi biliyorum, tanıyorum. Daha önceden de geldiğim için buradan dostluklar da kurmuştum. İnsanlarla konuşup sohbet etmiştim. Yapıyı biliyorum, kültürü biliyorum. O dönemki durumu biliyorum. Şimdi bu dönemki durumu da idrak etmeye çalışıyorum. Gözlemliyorum, konuşuyorum, öğreniyorum. Ve sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Bazen kamera böyle tak diye kesilebilir ya da bir yerden farklı bir yere zıplayabilirim. Bilin ki orada asker vardır ve ben kamerayı kapatmak veya da saklamak zorunda kalmışımdır. Ülkenin durumu malum. Hala Hizbullah ve İsrail arasında süren bir savaş var. Laffe isminde bir yeni nesil kahveci buldum dostlar. Şöyle bir kahve aldım kendime. Orta boy ice latte, yani buzlu latte. Şöyle oturayım. Küllüğü de buraya koyalım da kopmasın bize. Allah, düşüyordum. Dedim bir espresso içtim. O kadar şey yedik. Birazcık dinleneyim, onları sindireyim. Sonra yemek yemeye devam edeceğim. Ya şimdi Lübnan gibi çok lezzetli yemeklerin olduğu, yapıldığı bir ülkeye gelince bir günde her şey yenmiyor.
Elimden geldiğince bugün yemeye çalışacağım. Aklımdakileri yetiştiremezsem yarın da yemeye devam ederim. Yani aklımda bir liste var, o listeyi tamamlamayı düşünüyorum bir aksilik olmazsa. İşte yedik ettik bilmem ne. Dedim birazcık dinleneyim. Böyle bir kahveci bulduk kendime. Dedim bir kahve içeyim bir yandan, birazcık dinleneyim. İnterneti de varmış, Wi-Fi'yi de varmış. Sağ olsunlar, şifreyi de verdiler. Bir tane ice latte aldım, buzlu latte. Buzları bu arada denize giderken böyle buzluk götürürüz ya biz, plastik. Onda saklıyorlar. Ne kadar? 230.000 Lübnan lirası, o da $2,5 yapıyor. Şöyle menüyü de göstereyim sizlere. Kahve çeşitleri, ondan sonra buranın kendi spesiyalleri, özel hazırladıkları şeyler, yine kahveyle tabii ki. İşte buzlu kahveler vesaire ve çay var. Arkadaş burada hazırlıyor. İçeriden siparişi verip parayı ödeyebiliyorsunuz. Akşamları sanırım şu kısmı da açıyorlar. Böyle şey koymuşlar, masa sandalye koymuşlar. Böyle oturabiliyorsunuz. Orada da oturacak yer var. İçeride de sandviç yapılan bir kısım vardı. Orayı çekmedim. Dilerseniz bir şeyler de yiyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Akşamları daha kalabalık oluyordur ama şimdi sakin. Beyrut'taki en sevdiğim restoranlardan birine geldim şimdi. Bir falafelci dükkanı. Bir önceki gelişimde keşfetmiştim. Suriyeli Abdülaziz işletiyor burayı. Çok da güzel kanki olmuştuk. Bakalım hala burada mı? Selamünaleyküm. Keyfak habibi? Abdülaziz? Hatırladın mı beni? Keyfak? Hatırladı beni ya. Burası Abdülaziz'in falafelci dükkanı. Şöyle göstereyim dostlar. One falafel sandviç. Şöyle sizlere falafelin yapılışını da göstereyim dostlar. Falafel şurada şöyle gözüküyor. Nohut köftesi. Yağda kızartılıyor. Böyle bir dürümün içerisine eziyorlar falafeli. İçerisine bazı salatalar, turşular, domates vesaire bir şeyler konuyor ve tahini sos konuyor. Orta Doğu'daki en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Tahini sosu da şöyle üzerine döktü. Tahini sos konmadan falafel sayılmıyormuş. Bana öyle söylediler. Ben de o şekilde yedim ve gayet lezzetli ve güzel. Şükran. Sandviçimiz şu şekilde. Gayet doyurucu, güzel bir sandviç. 2 sene önce geldiğimde 22.000 Lübnan lirasıydı. 80 Amerikan senti falan bir şey yapıyordu. Yani yaklaşık $1 yapıyordu. Şimdi 150.000 yazıyor orada. 150.000 Lübnan lirası olmuş bunun fiyatı. Ne kadar yapıyor o da? Yaklaşık $2 yapıyor. Evet, yaklaşık $2 yapıyor. Abdülaziz gerçekten lezzetli yapıyor falafeli. Hamranın içerisinde burası. Oldukça lezzetli bir falafel dükkanı. Gelirseniz buraya kesinlikle Abdülaziz'de yemenizi öneririm. Çünkü ben farklı ülkelerde falafel yedim. Yediğim en lezzetli falafellerden bir tanesini yapıyor Abdülaziz. Hazırlayış şekli de çok güzel. Yani içine koyduğu salatası da bol ve lezzetli. O yüzden tekrardan buraya gidip göstermek istedim sizlere. Haritaya bunu yazarsanız bulursunuz dostlar. Falafel Abdülaziz. Şöyle dükkanı da dışarıdan bir kere daha göstereyim. Bu arada 150.000 Lübnan lirası değil, 200.000 Lübnan lirasıymış. O tabela da eskide kalmış. O da $2,2 yapıyor. Yani 2 sene önceki fiyatın 10 katı diyeyim ben düz hesap. Şimdi Lübnan'da künefe oldukça meşhur. Hop, burası polis merkezi, burada çekmeyeyim. Nereden gideyim? Dur. Ama bizim künefeden birazcık farklı. Şimdi göreceğiz nasıl yapıyorlarmış burada künefeyi. Arkamda polis istasyonu var bu arada. Önünden hızlı yürüdüm. Kamerayı öyle kendime çevirdim ve konuşuyorum. Very sweet or normal sweet? Normal sweet. Kaki atar adi. Kaki. Arkadaşlar ekmek arası künefe yemeye geldim. Burada oldukça meşhur. Kaki diyorlarmış. Abimiz sordu, çok şerbetli mi istersin, az şerbetli mi diye. Ben az olsun dedim, yani normal şerbetli olsun dedim. Şimdi burada kardeşimiz hazırlayacak. Ey maşallah. Sıcacık ha, dumanı üstünde. Böyle ekmeğin arasına künefeyi koyuyor, üzerine şerbet dökecek. İzmir. O şerbet? Şerbet.
Şükran, şükran. Dükkanın ismi şöyle yazılıyor dostlar. Haritaya yazınca çıkıyor burası. Şöyle göstereyim dükkanı. Dışarıyı çekemiyorum. Sebebini söyleyeceğim. Önce bir tadına bakalım. Şükran. Paket yaptırmanızı değil, burada oturup yemenizi tavsiye ederim. Çünkü bayağı şerbetli. Burada tadı çıkar. Sıcacık şu an. Fiyatını da öğrendim. 200 Lübnan lirası. O da ne kadar yapıyor? 2 dolardan biraz fazla yapıyor. 2.2 dolar civarı bir şey olması lazım. Yanlış hesaplamıyorsam. Bir önceki gelişimde bu kaç paraydı ya? Hatırlamıyorum. Birazdan bakıp söyleyeceğim. Birazcık tuhaf duruyor ekmek arası künefe. Ama aşırı lezzetli bir şey. Ben çok beğendim. Tahmin ettiğimin ötesinde güzel bir lezzet var. Ama bayağı ağır. Gördüğünüz yani normal dökün dedim şerbetini. Bol istemedim, ona rağmen acayip tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ama. Mutlaka. Bir önceki gelişimde o ekmek arası künefeyi kaç paraya yediğimi not almıştım telefonuma. 30.000 Lübnan lirasına yemişim. O zamanın parasıyla 1.1 dolar gibi bir şey yapıyordu. Şimdinin parasıyla 200.000 Lübnan lirası. O da 2.2 dolar yapıyor. Yani Lübnan lirası olarak neredeyse 7-8 kat artmış fiyat ama dolar bazında 2 kat artmış. O künefecinin olduğu bölge Hizbullah'ın bölgesi dostlar. Bayrakları görünce hatırladım. Oranın Hizbullah'ın bölgesi olduğunu unutmuştum. Gidince bayrakları görünce kafama dank etti, hatırladım. O yüzden dışarıda kamerayı çıkarmadım. Merkeze çok yakın noktalarda Hizbullah'ın mahalleleri olabiliyor. Naçizane tavsiyem, Hizbullah'ın bölgesine girdiğiniz zaman olabildiğince hızlıca çıkmaya çalışın. Çünkü bazen tahmin edemiyorsunuz oraya gittiğinizi, bilmiyorsunuz yani onların mahallesi olduğunu. Oradan uzaklaşın ve hiçbir şekilde telefonunuzu, kameranızı cebinizden çıkarmayın. Fotoğraf filan hani düşünmeyin dahi çekmeyi. Olabildiğince hızlı mahalleden çıkmaya çalışın. Çünkü yabancısınız. Ola ki böyle telefonu çıkarıp fotoğraf çekmeye kalkarsanız illaki yanınıza motorlu biri yanaşacaktır. İstihbarat elemanı oluyor. Sen ne yapıyorsun burada? Gel bakalım diye sizi alacaktır sorguya. Başınıza iş almayın. Benden naçizane tavsiye. Mahalle arasında kendime kebap yapan bir yer buldum dostlar. 330.000 Lübnan lirasına yani 3,5 dolara şöyle bir kebap yiyeceğim. Büyük daha. Lavaşı açıyor, humusu sürüyor, üzerine salatasını koyuyor, daha sonrasında işte baharatını döküyor, böyle bir sos sürüyor, domatesini rendeliyor, koyuyor, 2 parça et koyuyor. Orta Doğu'da gezerken kebapçılara gittiğimde dikkat ettiğim hep o oldu. Ya 2 parçayı 3 parça servis ediyorlar kebap söylediğinde. Tabakta sipariş veriyorsan genelde 3 veriyorlar. Böyle dürüm söylediğin zaman 2 parça kebap koyuyorlar içerisine. Şöyle tadına bakacağım. Gayet lezzetli. Humus sürmeleri acayip hoşuma gidiyor. Yakışıyor kebaplar. Lezzetliymiş harbiden ha. Bir önceki gelişimde Suriyeli bir abinin restoranında kebap yemiştim. Aynı bu tip. Humusunu sürmüştü, salatasını koymuştu, turşusunu koymuştu ve 2 parça kebap koymuştu içerisine. Yanlış hatırlamıyorsam o 33.000 Lübnan lirasıydı. O da işte 1.2 dolar gibi bir şey yapıyordu o zamanın parasıyla. Şimdi 330.000 Lübnan lirası 3,5 dolar yapıyor. Şükran. 3,5 dolar yapıyor. Hani fiyatları böyle kıyaslıyorum geldiğim günden beri. Beyrut'un akşamlarında elektrik sıkıntısı devam ediyor. Şimdi buradaki en sevdiğim restoranlardan birine geldim. Barbar Restoran. Burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Şu kısımda kahvaltılık da satıyorlar. Şöyle göstereyim. Orada fırın var. Sıcak sıcak yapıyorlar. Bu kısımda döner yiyebilirsiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Keyfak. Burada jeneratör var. O yüzden elektrik var. Güzel bir restoran burası. Şöyle bir yere geçelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abiye selam vereyim. Keyfak, nasılsın abi? Habibi. Şuraya geçelim. Siparişlerim geldi dostlar. Kendime dürüm döner söyledim. Et döner. Et dönerle tavuk dönerin fiyatı aynı. 5 dolar.
Direkt dolar hesabıyla söyleyeceğim sizlere. Bir de şöyle humus söyledim kendime tabakta. Humusu biliyorsunuz nohuttan yapılan bir meze, bakın içerisine nohut parçaları da koymuşlar ve zeytinyağı koymuşlar. Bu da 400 Lübnan lirası, 4,5 dolar yapıyor. Bu da 450 Lübnan lirası civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte 5 dolar yapıyor. Humus söylediğim için böyle yanında lavaş getirdiler. Bir önceki gelişimde humusun yanında salatalık turşusu da getirmişlerdi. Hatta böyle maydanoz filan üzerine koymuşlardı. Ekonomik kriz bu restoranı da vurmuş. Burası Beyrut'taki en güzel restoranlardan, en sevilen restoranlardan bir tanesi. Servisi de doğal olarak etkilemiş, fiyatları da etkilemiş çünkü fiyatları da etkilemiş çünkü daha ucuza yemiştim diye hatırlıyorum. Hem humusu hem de et döneri. Bir de kendime ayran söyledim. Bu da 1 dolar. Yani burası 10 dolar diyebilirim düz hesap. Ben bu üçlüyü daha ucuza yemiştim ya. Şimdi düşünüyorum da hakikaten daha ucuza yemiştim. Hatırlayamadım şimdi fiyatını. Boyut olarak birazcık küçük gözüküyor ama içerisinde bayağı bol koyuyorlar. Yani harbiden et yiyorsunuz. Salatalık turşusu koyuyorlar, maydanoz koyuyorlar ve yoğurtlu bir sos sürüyorlar içerisine. Gayet lezzetli. Yani bunun fiyatı birazcık yüksek gibi gözükebilir ama hakikaten bol et yiyorsunuz. Bu arada humus da aşırı lezzetliymiş. Yani bir önceki gelişimde de şu ikili bayağı bir hoşuma gitmişti. Hatta salatalık turşusu ile humusu daha çok beğenmiştim. O ikili daha lezzetliydi. Yanına bir de bu gelince tadından yenmiyor. Gayet de güzel yeniyor. Saat akşam 8'i 20 geçiyor. Hamra'da durum bu. Hemen hemen her yer kapalı. Şu karşıda tatlıcı açık. Işıl ışıl orası da. Burada gördüğünüz dükkanların çok büyük bir kısmı jeneratörle. Hatta bence hepsi jeneratörle aydınlanıyor. Şimdi bir devlet elektrik sağlıyor buradaki halka. Ben 2 sene önce geldiğimde günde 4 saat elektrik sağlıyordu. Bazı günler elektrik veremiyordu. Şimdi bu günde 2 saate düşmüş. Ve oldukça pahalıymış. Siz kullanmasanız bile bir alt limiti varmış yani. Her türlü para ödüyormuşsunuz. Tabi bu yeterli değil. Ne yapacaksın? Günün 22 saat elektriksiz mi kalacaksın? Hayır, kalmayacaksın. Ne yapıyor insanlar? Jeneratör kullanıyorlar. Özellikle restoranlar ve bu tarz dükkanlar jeneratör kullanıyor. Bunun dışında güneş enerjisi paneli kullananlar var. Ama güneş enerjisi de tabii ki de güneş istiyor, adından belli yani. Güneş olmadığı mecbur yine şeye döneceksin, jeneratöre döneceksin. O da mazotla çalışıyor. Oldukça pahalı yani. Burada böyle bir baharatçı ve çerezci var. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel yapmışlar bu şeyi. Deseni. Yine pırpır yapmaya başladı. Burada cevizler, bademler, kaju. Yemeklerde kajuyu çok kullanıyorlar ya. Selamünaleyküm, hello. Şöyle göstereyim sizlere. Tatlı severler. Bu tarz böyle lokumvari tatlıları severler özellikle. Bu tarz dükkanlardan alışveriş yapabilirler. Şükran, bay bay. Daha gezmek istiyordum ama çok fazla pırpır yapıyor ekran, o yüzden şöyle bir ucundan göstereyim dedim. Güzel oluyor ya buranın öyle lokumları da tatlıları da. Hamra Caddesi'nin üstünde bir tane Starbucks var. Dileyenler burada da takılabilir buraya geldiğinde. Köşedeki meyve sucuya geldim ben. Güzel sıkma portakal suyu falan ya da diğer farklı meyvelerden böyle sıkma meyve suları yapıyorlar. Selamünaleyküm. Can I? Juice please. Do you have mango? How much mango? Küçük. 300. Başka ne var? Mango var. One mango please. Mango içelim ya. Özledim mangoyu valla. Önceden sıkmış. Fresh. Şükran. Bu 300.000 Lübnan lirası. 3,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Yani 1 doları 90.000 Lübnan lirasından hesaplıyoruz. 100.000 desek 3'ten biraz fazla. Yaklaşık 3,5 dolar. Taze taze. Parçaları da hala var içinde. Tam öğütmemiş.
mango parçaları geliyor böyle. Kocaman kocaman. Güney Amerika günlerim geldi aklıma ya valla. Sık sık içiyordum orada sıkma. Mango, papaya, işte atom. Ne denk gelirse. Ama en çok mango içiyordum. Bayağı seviyorum bunu. Köşede de Starbucks var. Her daim elektrik oluyor orada. Yani atıyorum geldiniz buraya bir elektrik problemi yaşadınız ki gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkeste jeneratör var. Kalacağınız yerde de mutlaka olacaktır. Ben bir önceki gelişimde bazen mesela elektrik olmuyordu. Akşam geç saate kadar kalıp burada şarj ediyordum bütün kameramı, telefonumu falan. Öyle geçiyordum kalacağım yere. O yüzden Starbucks'ta oturmuşluğum var yani. İnterneti de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gelecek olanlara tavsiye.